Diyorum ki buradaki fikirlerin bir haritasını çıkar diyorum. Ve o haritaları çıkardı. Şimdi mesela yarın bir sunum yapacağım. Dedim ki jeopolitik, enerji falan. Benim son bir seneki fikirlerimi bul dedim. Hatta eski sunumları da korkusunu yapmıştım. Orada ilgili slaytları da bul. Slayt olmayan fikirleri de yaz dedim. Ya bütün bunlar 15 dakikada hazır oldu. İnovasyon dediğiniz şey böyle, yani kimse böyle yeni bir şeyi sıfırdan icat etmiyor. Düşünsel ürün olarak da. Yazı da olabilir bu işte. Başka şeyler de olabilir. O kombinasyon sürecini aslında acayip hızlandırdı benim için. Mesela brief veriyorum, bana gerçekten kampanya çıkarıyor. İşte Human Truth'ları çıkarıyor, Brand Narrative'leri çıkıyor. Böyle kanal kampanya fikirleri geliştiriyor. Rakip analizi yapıyor. Böyle bak, rakipler buraları kullanmış, buraları kullanmamış, bunları kullanabilirsin diyor. İşte CNN'de bir rapor vardı. Adam diyor ki ya ben şimdi bugün depoyu fullesem yarın öğle yemeği yiyemeyeceğim diyor. İşe gitmek zorunda adam arabasıyla. Abi hala Türkiye'de yok işte. TL çok aşırı değerli, zarf falan. Geçinemiyoruz. Öyle bir şey yok abi. Yani bu ekonomi değişti artık. Yeni şeylere adapte olup girişimcilik ne demek abi? Her ortamda su gibi şekil almak demek. 4x4 Podcast'te hepiniz hoş geldiniz. Bir süredir ortalıkta yoktuk. Hepimizin böyle ufak tefek yolculukları, araya giren çocuklarımızın tatilleri falan derken yeniden bir aradayız. Birkaç tane farklı konuşacağız. Bir, yapay zeka ile son zamanlarda ne yapıyoruz? Bunları bahsedeceğiz. İki, yapay zeka ekosisteminde neler oluyor? İşte token kullanımı, fiyatlar vesairenin getirdiği ve aslında o ekosistemin önderleri nelerle uğraşıyor şu anda, onu göreceğiz. Bir de Dünya Kupası'nı konuşacağız. Özellikle Cenk Amerika'dayken Dünya Kupası hakkında meraklarım var benim ayrı bir şekilde. Son olarak jeopolitik olan bitenlerin böyle marketlere olan yansıması ve bunun artık hepimize bir bağışıklık kazanmış olmamızdan bahsediyor olacağız. Ussal, sana girerek başlıyorum olarak konuya senle başlamak istiyorum. Yapay zeka ile en son konuştuğumuzda Alemşah'la Cenk çok aktif şeyler yapıyordu ama hem seni newsletter'ında ve kendi aramızdaki konuşmalarda gördüğüm kadarıyla hem de son zamanlarda böyle başlayacağım ben de yapacağım dediğinden dolayı neler yapıyorsun, neler yaptın? Bir senden bir örnek alalım, sonra diğer herkesin neler yaptığını görüyor oluruz. Arkadaşlar, bu arada newsletter'ımın 250. sayısı bu cuma gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Vay. Şunu yapıyorum. Bütün ürettiğim şeylerin çoğu, tabii bunları yazılı, bazıları görsel ama %90'ı yazılı. Köşe yazıları, bültenler, diğer kısa yazılar falan, hepsini bir korpus haline getirmeye başladım. Bunu da Perplexity Computer'a yaptırıyorum. Sizin önerinizle arkadaşlar, teşekkür ederim. Çok güzel çalışıyor. Her şeyi topluyor. Sonra onları, yani bilgisayar farklı yerlerinden bunu bir kere bulduruyorum. Tamam mı? Dropbox'ta. Zaten esas soru şu. Ben nerede olduklarını bilsem kendim de bunu bir kısmını yaparım ama bilmiyorum. Önce buluyor. Hangilerinin final versiyon olduğunu anlıyor. Onları bir folder'da topluyor. Sonra onları cloud'a koyuyorum. Diyorum ki buradaki fikirlerin bir haritasını çıkar diyorum. Onun için böyle bazı information technologies'den yöntemler varmış. Ben bilmiyorum tabii ama anlattı bana, tartışarak bir yöntem buldum. Ondan sonra ve o haritaları çıkardı. Şimdi mesela yarın bir sunum yapacağım. Dedim ki işte jeopolitik, enerji falan. Benim son bir seneki fikirlerimi bul dedim. Hatta eski sunumları da buldum. İşte onu da korkusunu yapmıştım. Orada ilgili slaytları da bul. Slayt olmayan fikirleri de yaz dedim. Ondan sonra onları da slaytını biz yapacağız. Hemen ya bütün bunlar 15 dakikada hazır oldu. Şimdi 15 dakikada diğer slaytları yaparız. Çok acayip bir şey ya. Ya gerçekten inanılmaz. Şimdi iki açıdan faydalı. Bir, zaman kazandırıyor. İki, ben bazı düşündüğüm ve yazdığım şeyleri unutuyorum. Onları da hatırlamamı sağlıyor. Ve aslında şunu sağlıyor. Şimdi inovasyon dediğiniz şey böyle, şimdi biz şair değiliz yani. İlham gelip de böyle duygusal bir şey falan yazmıyoruz. Önce yaptığımız şeyleri çevirip değil mi? Lego gibi yeni şeyler çıkarıyoruz. Yani üstte bir şey ekliyoruz orada. Bir marjinal bir şey ekliyoruz veya kombinasyondan değer geliyor. Yani kimse böyle yeni bir şeyi sıfırdan icat etmiyor. Düşünsel ürün olarak da. Yazı da olabilir bu işte. Başka şeyler de olabilir. O kombinasyon sürecini aslında acayip hızlandırdı benim için. Hem unutmamı önlüyor hem de daha kolay kombinlememi sağlıyor. Peki merak ediyorum. Şimdi 250 sayı dedin, bir de belli bir süredir köşe yazılarıyla beraber de yazıyorsun. Yani o sadece newsletter olarak olan bir dünya değil senin içeriği paylaştığın alan. Bu mesela bundan 5 sene önce paylaştığın bir konuyla alakalı kendini şimdi o fikirden farklı bir yöne değişmiş şekilde görüyor musun? Görüyorum zaten görüyorum, artı onu da analiz ediyor. Yani fikirler nasıl evrildiğini de Cloud'a ben analiz ettirdim. Çok veya iyiymiş. hangi fikirlerin gündemden düştüğünü de analiz ettirdim. Spesifik bir Ya örnek bu verir bence misin çok bununla inanılmaz alakalı? bir şey. Ha? Spesifik bir örnek verir misin mesela buna?
Tabii mesela şöyle, ya ben çok basit bir şey söyleyeyim. Bunun için cloud'a ihtiyacım yoktu. Bunu ben de biliyordum ama söyleyeyim. Mesela Türkiye'ye Big Tech'le ilgili şüpheli yaklaşımı getiren kişi bence benim. Yani ben bunları söylemezken kimse söylemiyordu. Ben bunu 2019'da söyledim, 2018'de söyledim. Öyle bir şey yoktu Türkiye'de, böyle bir gündem. Şimdi o gündem değişti. Bence daha hakim hale geldi. Biz çünkü dünyadaki bütün trendleri 5 sene geriden takip ettiğimiz için Avrupa'da, Amerika'da olan bu Big Tech karşıtlığı şu anda Türkiye'ye daha yeni geldi. Şimdi Hı hı. Avrupa'da, Amerika'da yapay zeka falan tartışılıyor. Türkiye'de onlar yok. Bize bunlar 5 sene sonra geliyor. Şimdi bu daha böyle bir hakim görüş oldu. Hatta bununla ilgili işte ne bileyim kanuni düzenlemeler yapılıyor. İşte bu sosyal medya yaş sınırı yeni çıkan falan. Yani böyle yönetime de bu fikirler bir miktar nüfuz etti. Ama benim mesela bu konudaki fikirlerim çok değişti. Ben artık burada şunu düşünüyorum. Bu konuların özellikle Türkiye gibi ülkeler için bir uzlaşmayla halledilmesi gerektiğini düşünüyorum. O kadar eskisi kadar sert Big Tech karşıtı değilim. Bir de konu tabii dünyada gündemi geçti. Ben bunu takip edebiliyorum. Türkiye'de pek edilemiyor. Dolayısıyla benim fikirlerim evriliyor. O fikirler şu anda Türkiye'de daha farklı bir noktada. Bence daha geniş bir nüfuz alanı kazandı. Hani bunu ben başlattığım için memnunum. Beni takip ediyorlar. Ama benim fikrim artık orada da değil. Ben başka bir şey düşünüyorum. Yeni bir şeye doğru evrildi zaten konu. Evet. Hem belki o konu geliştiği için hem de Tabii. zaten senin radarında daha farklı konular elbette var. Cenk, sen son 15-20 günde neler yaptın görüşmeyeli? Ben biraz seyahatim vardı. Bir Aspen Institute'un bir programına ben yaklaşık 10 senedir falan. Onların İtalya'da bir böyle leadership semineri vardı. Çok ilginçti. Hani daha çok liderlik ve deglobalization adında bir şey yapmışlardı. Hani bu yeni dönemde işte otoriterliğin artması, popülist siyaset, küreselleşmeyi nereye getiriyor tarzı bir şey. Bir 6 gün böyle o tartışmalardaydım. Hani konuşmalardaydım. Bayağı değişik gruplardan insanlar vardı. Yani çok ilginçti. Ben 13 sene önce falan bu topluluğa girince şeyi konuşuyorduk yani. İşte zaten bir tane artık tarihin sonu geldi. Hani o Fukuyama'nın The End of the History, işte tarihin sonu geldi. Liberal demokrasi zaten artık baskın görüş falan. Hani o aynı okumaları yapıp işte bu zamanda işte ne bileyim Platon'un Cumhuriyeti, işte Machiavelli vesaire hani nereye geldiğini anlamak bakımından böyle çok entelektüel bir çabaydı. Ve 5 gün falan oradaydım Luca'da, İtalya'da. Sonra oradan böyle 1-2 hafta toplantılar vardı Avrupa'da, orada geçirdim. Onun haricinde yani bu sürede bile bizim en son konuştuğumuz zamandan beri bile işte Opus 4.7'nin çıkması, onun etkisi, işte mesela bazı projelerde bizim onu angaje etmemiz, özellikle Cloud Design mesela çok ilginç bir şeydi. Onu kullanıyorum son 2 haftadır. O yaptığım böyle vibe coding yaptığım projelerdeki görünüm falan inanılmaz bir hale geldi. Cloud Design'la. Onun haricinde de işte genel olarak piyasaları hani enquiry bağlamında biliyorsunuz daha çok hisse, işte sermaye piyasaları vesaire, özel ve borsa, işte public private marketleri yönelik araştırma coverage'ı yaptığımız için ister istemez sürekli takip etmek yani zorundayım. O yüzden de bayağı ilginç yani, biraz sonra konuşacağız yani. Hani bu kadar çılgın jeopolitik siyasi gelişmeler olurken piyasaların hala kendi şeridinde gitmesi, bu K-shaped ekonomi dediğimiz yani ayrılması belki. Bir yandan işte havayolu şirketi falan iflas etti geçen hafta. Yani bayağıdır olmamıştı böyle bir şey. Büyük bir olay aslında bu, direkt petrol fiyatlarıyla falan da ilgili bir şey. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde, yani bugün Mayıs'ın başında yapıyoruz bunu. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde asıl petrol piyasalarına etkisinin hissedileceği iddia ediliyor enerji uzmanları tarafından. Yani orada bir lag olduğu, işte artık piyasalara o Hürmüz konusunun hani son 2 haftadır, 2 ay belki 1,5 aydır yaşanan olayların artık ciddi anlamda etki edeceği falan da konuşuluyor. Çok hakim değilim oradaki enerji ekonomisine ama bunun artık kaçınılmaz bir şekilde bir resesyonu yol açabileceği falan iddia ediliyor. Çok ilginç bir döneme giriyoruz, bakalım yani. Yaz ilginç olacak hep bütün gelişmelerle birlikte. Yaz herkes için farklı ve sert ve ilginç geçecek. O özellikle bence petrol fiyatlarının ve onun getirdiği ekonomik dengelerin Avrupa'da çok etkileyici sonuçları olacağını düşünüyorum ben. İşte Amerika ya da Asya biraz daha kendi pozisyonunu koruyabilir durumda olabilir ama bizim bu taraflarda daha etkili ve farklı olacak. Alemşah? Yani bu aralar ben de birkaç tane değişik bir şeyle uğraşıyorum. Uzun zamandır yapmak istediğim bir proje vardı. Onu bitirmek üzereyim, product'ı. Ve değişik bir deneyim oldu benim için. Uzun zamandır çünkü gerçekten sıfırdan yüze bir ürünün tamamını yapmakla uğraşmamıştım. Hep bir tarafıyla uğraşmıştım ama
her şeyle uğraştığım, işte koduyla, arayüzüyle, stratejisiyle, narratifiyle uğraştığım bir şey olmamıştı. Son ne kadar oldu işte bir aydır falan onunla uğraşıyorum ara ara. Ve böyle bir yaratıcı fikir geliştirme engine'i yazdım. Bayağı da bir araştırma yaptım. Aslında yani işte 30 yıllık bilgi plus okuduğum bütün kitaplar, bildiğim bütün teknikler, bütün işte bilimsel araştırmalar falan hepsini ben de ustalığın yaptığı gibi harita haline getirdim. Ondan sonra onun üzerine bir engine yazdım ve onu test ediyorum. Bakalım önümüzdeki ay betasına başlayacağım. Size de gönderirim zaten. Ve böyle amaç da işte kreatif direktörler, ajanslar, kreatif stratejistler, markaların içinde çalışan ekipler. Bunların hepsini brief verip işte human truth, brand narrative, kampanya fikri, kanal bazlı fikir geliştirebildiği ve bunu yaparken de dünyada son 10 yılda yapılmış bütün büyük 2000'den fazla kampanyayı deconstruct ettim. Ve bunların işte ne tarz fikirler kullanıyorlar, ne tarz psikolojik trigger'lar kullanıyorlar, ne tarz cognitive bias'lara trigger edecek kurgular yapıyorlar. Hangi audience'a ne gibi kreatif modellerle catch up etmeye çalışmışlar. Bunların hepsini planlayan, bunların hepsini analiz eden bir tool yazdım. Oradan çıkan data ile bu bahsettiğim bütün yapıları kullanan böyle işte 40 layer'dan oluşan acayip kompleks bir şey yaptım. Çok eğlenceli. Hala uğraşıyorum. Ama yani ve şu an onu kullanıyorum mesela. Brief veriyorum bana gerçekten kampanya çıkarıyor. İşte human truth'ları çıkarıyor, brand narrative'leri çıkıyor. Böyle kanal kampanya fikirleri geliştiriyor. Rakip analizi yapıyor. Böyle bak rakipler buraları kullanmış, buraları kullanmamış, bunları kullanabilirsin diyor falan. Onunla uğraşıyorum bir yandan. Bir yandan ne zamandır böyle uğraştım. Önce işte yaklaşık 3 yıl önce falan televizyon dizisi olarak yazdığım bir fikir vardı. Onu dedim madem bu self-publishing bu kadar gelişti, Amazon'dan basayım bari olmadı diye onu da böyle kitap haline çevirmeye başladım. Bitti gibi böyle işte 200 sayfalık falan bir incecik bir tatlı eğlenceli bir kitap oldu. Onunla uğraşıyorum bir roman bir yandan. İşte resim devam ediyor. Resim bayağı 70 tabloya ulaştım. Şimdi onları işte böyle bir sergi haline getirme falan onlarla uğraşıyorum. Keyifli geçti yani. Şeyi bu aralar yapay zeka yani çok işte bu söylediğim product için kullandım. Ben de işte computer kullanarak geliştiriyorum. Bir yandan da sürekli yeni şeyler çıkıyor. Library'ler çıkıyor, kitaplar çıkıyor. Sürekli onları inceliyorum. Onları işte sisteme entegre ediyorum falan. Sonra birkaç tane böyle aşırı hardcore teknik arkadaşımla konuştum. Onlar da şey dediler. Bu işler böyle yapılmaz. Gel bakayım sen. Şu folderları düzeltelim işte. Oraya onları böyle yapalım. Böyle kurallar. Şeyi fark ediyorsun yalnız. Böyle Perplexity ile bayağı bir mailleştim falan. Çünkü benim şimdi önce ben bir tane tek bir task kullanıyordum. Ve böyle gittikçe token harcaması artıyor işte. Önce böyle 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 falan diye giderken birden 250.000, 350.000 falan olmaya başladı böyle. Ne oluyor falan oluyorum ben. Sonra işte attım. Onlar bana şey dediler işte yani şimdi task uzadıkça tek bir tane task'ın içinde muhabbet uzadıkça sürekli hepsini tekrar okuyor. Sen yeni bir şey söylediğinde. Elimde Ekstra token harcatıyor. Dedim gerizekalı mı bu yani zaten yazışmışız orada da neden bana ödetiyorsun bunu falan. Ya işte model öyle her task için yeni işte chat açın bilmem ne. Dedim siz bunu hiçbir yerde yazmamışsınız. Terms and Conditions'da bile yok. Bana tokenlarımı geri verin falan. Hala dönmediler. Hala dönmediler haber bekliyorum. Ama işte tabii bir sürü şey öğreniyorsun uğraştıkça. Ve bir yandan da aslında ne kadar başında olduğumuzu da çok fark ettim yani. Çünkü gerçekten böyle kompleks bir şey yapmak istediğin zaman yani bizim kafamız böyle yıllardır bir çalışma şekline alışmış ya. İşte bir ekip var. Ekipteki herkesin bir rolleri var. İşte bütün süreci yöneten bir proje yöneticisi var. Eğer sistem bunun gibi çalışmıyorsa ona bu şekilde çalışmayı öğretebiliyorsun. Ama bir yandan şey diyorsun ya bunu ben niye öğretiyorum ki zaten bu işin doğrusu bu yani. Böyle yapması lazım zaten. İşte agentlar yapıyorsan bir tane bütün her şeyi yöneten bir kontrol eden bir agent olmalı. Bir tanesi kalite kontrolü yapmalı. Bir tanesi benim söylediğim doğru anlamda emin olmalı falan. O yüzden bence hala çok yol var. Hala çok fırsat var. Şeyleri görüyorsunuzdur zaten. A16Z şimdi yeni istedikleri startupların listesini paylaştılar 2-3 gün önce. Oraya da baktığın zaman hala infrastructure. İşlerin çoğu infrastructure işte. Bunu yapan sistemler, şunu yapan sistemler diye. Ama ben gerçekten bu yıl bitmeden bu tek kişilik milyar dolarlık şirket hedefine ulaşılacağını düşünüyorum bu yılda. Gidişat onu gösteriyor. Cloud inanılmaz gidiyor bence. Genel olarak Anthropic çıldırmış bir şekilde gidiyor yani işte. Adobe'la entegre oldular, Microsoft'la entegre oldular, onu yaptılar, bunu yaptılar. Cyber security tool'u çıkarttılar. Değerlemesi yakında OpenAI'ye geçer bence. Gelirleri geçti bildiğim kadarıyla. Galiba geçti hatta yani şu anda Enterprise'da zaten birinciler falan. Bu hızla da yani ChatGPT OpenAI bayağı geride kalıyor yani. Aynen. Bu büyük bir Savaşlar falan derken onlar geride kaldı. Bu adamlar compute masraflarını karşılayamayacağını belirtmiş CFO'su bu yani eğer böyle bir risk olduğunu belirtmiş. Bu sürekli para raise etmek zorundalar. Bu da nereye gidiyor yani sonuçta çok ilginç bir durum.
Ki orada bir de şey var. Aslında gireceğimiz konulardan bir tanesi de oydu. OpenAI'nin şu anda davası ve onun etrafında dolaşan şeyler. Sam Altman'ın profillerini konuşmuştuk bir iki hafta önce. Nereye, ne nasıl oluyor gördüğümüz noktada da farklı bir şeyler göreceğiz. Ya şey çok ilginç değil mi arkadaşlar? 1,5 sene önce falan bunları ilk böyle programlara başladığım zaman konuştuğumuz zaman işte OpenAI'yi kim durduracak artık? OpenAI artık dünyanın en büyük şirketi olacak. Şimdi o kadar hızlı değişiyor ki artık OpenAI'de ölecek mi? Hani Anthropic mesela o zamanlar değil mi? Böyle Abi, daha 300 bence bu 400 çok dediğin hızlı çok değişiyor önemli ya. yani. İnanılmaz bir Bazı durum. şeyler yani göründüğü kadar yani ben eski bir rekabet uzmanı olarak da bunu söyleyeyim. Bu şirketlerin moatu o kadar güçlü değil yani. Değilmiş. Yani çat diye duraklayıp geçilebiliyorsun. Bu yeni konjonktürün bir ürünü ama yani. Evet. Çünkü bir Evet. anda biri Yani şey çıkarıyor ve sen aynen oturup öyle. oraya Çok geçiyorsun hızlı anda yani. çok hızlı flexible. gelişebiliyor. Çok %100. hızlı gelişebiliyor yani. Öyle değilmiş o iş. Bu da fundamental modeller yani. Bunlar ana modeller. Bir de vertical tarafta işte Harvey'miş, Jasper'mış bilmem ne falan. Onlar çok daha demek ki Hiç yok abi. korunabilir Onlar değil zaten yani. cloud'un bir günde bir future olarak yutabileceği şeyler Abi, bence. Veya %100. OpenAI. Orada mesela ben şeyin bir videosunu gördüm. Snapchat'in kurucusunun Evan Spiegel miydi? Spiegel. Onun Hayatta mıymış o ya? Ölmedi mi? hayatta yani uygulamayla alakalı çok bir bilgiye sahip olmasam bile Ha. uygulamadaki bir sürü şeyi işte Meta, Twitter belli zamanlarda test ettiler ve oradaki ürünleri kendi komüniteleriyle, kendi müşterilerine nasıl paylaşabileceklerini test ettiler. O zaman şeyden bahsediyor aslında. Ürünün kendisinden çok biz neyi farklı yapıyoruz ve kendi ulaştığımız müşteri segmentini koruyabiliyoruz gibi bir şeye geldi. Dediğin gibi yani cloud'un yani bir tane AI fikri çıkabilir, yapay zeka fikri çıkabilir ve aslında o muhtemelen 24 saat içerisinde, bilemedin 48 saat içerisinde cloud'un, OpenAI'nin, DeepSeek'in çıkarabileceği bir feature haline gelmesi için hiçbir sebep yok şu anda yani. Onu durdurabilecek bir şey yok. Ama önemli olan işte ne oluyor? O işte Meta'nın, OpenAI'nin, Anthropic'in, Perplexity'nin kendi aralarında ben neyde farklılaşıyorum ki insanlar benimle kalsınlar ve ona göre yönelebilsinler. Buna odaklanmaya çalışıyorlar gibi geliyor. Yani çok bence enteresan bir yıl yaşıyoruz. Yani işte bu Orta Doğu'daki olanlar, Amerika, savaş bir yandan. İşte bu petrol dolayısıyla bütün ticareti etkilemesi, dünyadaki her yeri etkiliyoruz. Öte yandan AI, teknoloji ve neredeyse her alanı yeniden tanımlıyor olması. Ve bütün bunların hepsi böyle hani ışık hızında falan gidiyor ya. Yani haftadan haftaya. Mesela Acceleration. Cloud'un şeyine bakarsanız build takvimine yani hafta haftaya yeni çıkarttıkları özelliklerin olduğu bir liste var. Takvim var. Ona bakarsanız ortalama böyle haftada 3-4 tane yeni özellik ya da yeni ürün çıkarıyorlar haftada. Ve daha işte yılın ortasına gelmedik yani. Ve yılın sonunda neler olacak acaba? Bir yandan da hani rakipler de boş durmuyor. Sürekli yeni modeller çıkıyor. İmaj tarafında inanılmaz şeyler var. Video tarafında inanılmaz şeyler var. Sağlık tarafında, hukuk tarafında, cyber security tarafında inanılmaz şeyler var. Yani ben hayatımda ilk defa gerçekten o FOMO'yu hissettim yani ki ben şeyimdir. Hani genellikle böyle zamanın ilerisinde kalmaya çalışırım. Hani daha çok okurum, daha çok takip ederim, daha çok yaparım falan. Ve genelde de ilerisindeyimdir yani. En azından 6 ay, bir yıl ileriden gelirim yani. En azından kendi alanımda. Şimdi böyle hani yetişemiyorum. Yeni ürün çıktı, yeni o çıktı, bir tane daha model var, bir tane daha biri skill yazmış, biri bir şey yapıyor. O kadar çok üreten insan ve o kadar çok üretilen şey var ki hangisi gerçekten iyi, hangisi doğru, hangisi diğerinden daha iyi. Hani karşılaştıracak bile vaktin olmuyor çünkü sürekli bir şey çıkıyor. Şimdi mesela Cloud Agent konuşuyorduk ya 2 program önce. Ya artık Cloud Agent anlamsız hale geldi. ChatGPT Evet. kendi agentlarını çıkardı. Yani Tamam. artık gidip de onu uğraşacağına gir abi Manage Cloud'a. Hani aynı şeyi yap. Gidip de onu değecek bir şey değil. Hani anlatıyordum ben gittim şu kadar harcadım 4 saat 5 saat harcadım. Öğrenmeye diyecek Amazon'a bir şey kurdum. değil. Abi öğrendim iyi oldu ama şimdi Hı mesela hı. Mahmut'un şeyi çöpe atmadım. Tabii, Hala bir aynen şeyler öyle. yapıyor ama. Bu arada şu e, Manus işi de çok ilginç ya. Onu da bir konuşalım. O da biliyorsunuz 2 sene önce aynı şekilde bir böyle ortalığı karıştırmıştı. Sonra bir şey de olmadı. Facebook satın aldı. Facebook Alamadı. zaten alamadı ama almış. Yani ürünleri kendi reklam şeyine entegre etmiş. Alemşah daha iyi bilir o işleri. Yani Facebook kullanıyormuş. Orada Manus araya Facebook'un içine entegre edilmiş. Şimdi orada diyorlar ki hükümet falan girdi biliyorsun. Karıştı oraları. evet şöyle oldu. Bunları Çinliler çağırdılar geri. Orada NDRC diye bir kurum var. National Development and Reform Commission. Bu bayağı önemli bir kurum. Yani böyle şey eski bizim DPT gibi de ama daha da önemli. Yani öyle NDRC'den izin almadan hiçbir şey yapamıyorsun. Her şeye karışıyorlar. Abi adamları çağırmışlar. Demişler ki siz yurt dışına çıkış yasağı koyduk. Biraz bekleyin burada. Bir ay sonra falan da bir şey yaptılar. Tebligat yaptılar. Görülen lüzum üzerine işlem iptal edilmiştir. Siz şimdi bu modelleri Facebook'tan geri alın diye.
Yavaş. Ya Abi bu nasıl nasıl alacak? Kodumu nasıl çıkaracak. alacak Bunlar da abi? tam Nasıl olacak? yani. Yani bu inanılmaz bir şey abi. Adamın kafasında zaten vermiş zaten. Yani bitmiş iş. Nasıl olacakmış bilmiyorum. Çok ilginç bir karar ya. Çok ilginç. Abi bu da işte Yani şeyi göstermiyor Musa. Devletlerin ve hükümetlerin ne kadar bu işten anlamadığını abi yani. ya Bu konu. öyle bak, ama bu Çinliler de biliyorsun öyle eften püften adamlar. NDRC de oranın en iyi kurumudur yani. Ya biz anlamıyoruz ya bunlar anlamıyor, bilmiyorum. Yok abi bence. Ya bizim Biraz bilmediğimiz da bir şey var. kendi Ya da şeylerini gözdağı korumaya veriyor abi. çalışıyor. Gözdağı veriyor yani. Bir O dahakinde olabilir bak evet abi. Ama önden şey yani şey yapın. değil abi. Adam zaten Ya bunlar bize montajcılarla gelmedi diyor. Anladın mı? Çünkü bunlar kurduğu şöyle şey yaptılar. Bunlar sistemi. şirketi Singapur'a taşıdılar. Singapur'daki şirketi sattılar. Dolayısıyla biz Çin'den izin almayacağız dediler. Bu da dedi ki kardeş dedi, öyle olmaz dedi. O işler Sen öyle bunu değil. Çin'de kurmuştun. IP Çin'e ait. Gel bakalım dedi. Herifleri de oraya geri getirdi. Niye gittiler onlar da bilmiyorum. Belki ailesi falan görmeye gitmişti. Yeni yılda falan. O ay yeni yıl oluyor ya bunların. Ondan sonra orada adamları paketlediler. Ya çok ilginç bir olay ya. İnanılmaz bir olay. Ya öyle ama dediğin gibi büyük ihtimalle dediğin gibidir yani. Ben öyle düşünmemiştim. Büyük ihtimalle bundan sonraki şeylerin önünü almak içindir ama yani Değil mi? zaten Meta Gözdağı gibi bir veriyor. şirket de biliyordur abi yani öyle bir risk olduğunu farkındadır. Adam demiştir ki ya ben bunu zaten şey demiş. Tamam o zaman geri verelim demiş dalga geçer gibi. Yani Tabii tabii. normalde yani büyük bir şokla da yaşamadı herhalde yani Meta ekibi burada yani. Diyecek ki tamam Çok geri ilginç Bu ver. arada ama şey yani. de var yani genelde hükümetlerin müdahale ettiği taraf burada önce bir yasaklayalım, olanın ne olduğu, ne bittiğini anlayalım. Sonra bir sonraki adımlarda nasıl rahatlatıyoruz ya da rahatlatmak değil de atıyorum bir yol açıyoruz bu işin içerisine gibi de yaklaşıyor. Olma ihtimalleri fazla, özellikle belki biraz daha batı tarafında. Ben de İlginç. sizden gelen gazla o zamandan beri Cloud Code'da bir de bir iki arkadaşımın prompt desteğiyle kendi web sitemi yeniledim. Bir Vay. de ajentik bir şeyler yapmaya çalıştım ama ajentik için N8 N'yi de öğrenmek gerekiyor ve oraya bir şeyler de kurmak gerekiyor falan. Buradan Alemşah'ın bir sene önce bahsettiği şeyleri de dönüyoruz ki tam olarak aslında Cenk'in söylediğini yakaladım. ChatGPT'nin ortaya koyduğu bu ajentik workflow'u kendi ekosisteminde yaratabiliyor olmasına karşılık bir böyle denemeler içerisindeyim. Kendimce böyle bir yaptığım işleri kolaylaştırabilecek insanlar, daha doğrusu ajanlar yaratabiliyor muyum diye. En son uğraştığım şeyler o oldu. Çok acayip gerçekten yani. Bir, inanılmaz derecede token harcıyorum. Durmadan böyle bir de Cloud Code'da şeyi açmadım. En üst seviyeyi açmadım. İyi ki de açmıyorum. Çünkü muhtemelen onunla beraber konuşmaya gün içerisinde devam ederim. Bilgisayar hiç kapanmaz. Ben hiç bilgisayardan kopmam. En azından böyle hem ailemle geçirdiğim vakti hem de ADHD'me yarayan bir dur noktası geliyor bana. Çok yazma etme de diyorum artık. Hem de biraz yaptıklarımı değerlendirip çok böyle kaybolmadan işin içerisinde bir şeyler yapabilmek istiyorum. Onlara bakarak ilerliyorum. Cenk, marketler ve K-shape ekonomi dedin. Jeopolitiğe bağışıklık kazanmaktan da bahsettin gün içerisinde buna hazırlanırken birlikte. Bir taraftan bakar mısın yani son birkaç haftadır şeyi görüyoruz öyle. Hurmuz açıldı açılmadı, ateşkes oldu olmadı. Böyle bir market manipülasyonuna yol açtığını hepimizi düşündüren bir yol zaten gördük. Bir tarafından da marketler artık gerçekten reaksiyon vermemeye başladı bu sürecin içerisinde. Orada neler görüyorsun ki işte yaptığın yolculuk sırasında belki bu tarz şeyler de konuşulmuştur işin felsefi tarafının yanında ama bir merak ediyorum. Şöyle gerçekten adamın o istikrarsız açıklamalarına falan bağışıklık kazandı. Böyle eskisi gibi oynamıyor. Yani normal başka bir başkan böyle bir açıklama yapsa belki piyasalar çökecekken ne dese yeridir yaklaşımı var belki. Bunu hani daha önce de konuştuk. Acaba bu bilerek mi yapılıyor? Hani manipülatif bazı şeyler mi var, beklentiler mi var, amaçlar mı var falan ama yok yani gerçekten biraz da böyle hani bir yapılan bir açıklama 2 saat sonra işte mesela İran çatışmasının savaş olmadığını iddia ediyordu mesela Hexet ve hani bazı şeyler. Sonra 2 saat sonra savaş diyor. Onlar demiyor. Böyle saçma sapan böyle flow'lar oluşuyor. Yani gerçekten artık böyle o 2'ye hatta 3'e ayrıldı belki yani piyasa. Bir Amerika'nın içinde bu AI şirketlerinin falan işte earning açıklamaları işte raporları ne kadar büyüyorlar, hyperscaler'lar ne yapıyor, enerji şirketleri bu başka bir yerden gidiyor. O iyi gidiyor. Biraz da burada lag var galiba. Yani sonuçta hep böyle örnek raporları zaten bir quarter eskiden gelir ama öncesinde bir de 2 quarter öncesinin deal'larıdır belki. Yani orada böyle olumlu bir hava devam ediyor hani şirketlerin bilançolarında falan. Bu tabii hemen böyle bir heyecan yaratıyor. Aslında ekonomi iyi gidiyor falan gibi. 2 oraya bakan bir yatırımcı kitlesi var. Yani bu AI
ile özdeşleştiriyorlar ekonominin gidişatını. Ha, burası iyi gidince her şey iyi gidiyor diyor. İşte ama bir yandan da işte işsizlik rakamları, işte işten çıkarmalar, işte Estée Lauder geçen gün 3000 kişiyi çıkardı, Meta çıkardı, sürekli işten çıkarmalar var. Artık da böyle eskisi gibi de şey yapmıyorlar yani. Biraz da belki günü kurtarmak için, ne denir, racon için belki de ya biz aslında çok iyi gidiyoruz ama AI ile daha verimli hale getirdiğimiz için işten çıkarıyoruz diyorlar. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi tartışması var. Yani hani ekonomi kötü değil aslında, ekonomi iyi. Ama bir yandan da işte bu ileride işsizliği iyice tetikleyecek. İşte bu Stiglitz raporu vardı ya, 3 ay önce çıktı, bir gün pazartesi günü piyasaları dağıttı. Hani belki AI'ın güçlenmesi iyi bir şey ama uzun vadede kötü bir şey muhabbeti. Yani onu destekleyen bir şey. Bir yandan da gerçekten yani Kaliforniya'da işte galonun fiyatı $6 çıktı. Bu hafta sadece 33 cent arttı. Yani bu insanlar sonuçta hem işsiz kalıyorlar hem Amerika gibi bir yerde petrol fiyatları yani günlük yaşam kalitesini ve standardını etkiliyor insanların. Yani her yere arabayla giden bir kitle var Amerika'da, hani suburblerde yaşayan. Hani şehirlerde olmasa da yani bu adamlar cebindeki, geçen gün işte CNN'de bir rapor vardı. Adam diyor ki ya ben şimdi bugün benzin depoyu fullesem yarın öğle yemeği yiyemeyeceğim diyor mesela adam yani. İşe gitmek zorunda adam arabasıyla. Yani bu ciddi bir şey yaratmaya başladı. Bence daha da artarak devam edecek bunun etkisi. Bu da şey yani bir yandan böyle AI hisseleriyle zenginleşen bir kitle var. Bir yandan da bu jeopolitik istikrarsızlık, enerji fiyatlarının artması, AI'ın istihdamı negatif etki yapmasıyla işsiz kalan bir kesimin şey yapması var. Mesela geçen gün o da çok ilginçti. Onu söyleyerek hani kapatayım buradaki düşüncelerimi. Mesela gördünüz mü? Bir şov yaptı. Neydi o? DoorDash'ten bir kadın evine yemek getirdi. Dedi ki bundan sonra 80 yaşında bir 70 yaşında bir kadın evine servis yaptı. Beyaz Saray'a yemek götürdü. Sonra orada dedi ki bundan sonra dedi artık DoorDash'e bahşişleri vergilendirmeyeceğiz dedi. Böyle herkes bir sevindi işte piyasa ekonomisinin. Ulan sonra çok güzel bir analiz yapıldı. Bir kere yani 80 yaşında bir kadının DoorDash yapması övünebileceği bir şey değil yani. Çok kötü bir şey bu yani. Hani niye 80 yaşında bir kadın DoorDash yapıyor? Hani ona bahşişi vergilendirmemen onun için iyi bir şey değil ya. O kadının çalışmaması lazım aslında. Bunu niye biz daha genç birini, şu kadının kanser hastası kocası varmış. Ona rağmen çalışıyormuş. Ya halbuki hani bu övünülebilecek bir şey değil yani. Hani bu kadının çalışması falan. Yani buradan çok kötü iyi geçirdi demokratlar yani. Buradan çok güzel bir voley attı Beyaz Saray bunlara. Ya o yüzden böyle saçma sapan bir siyasi bir iklim de var. Ekonomik iklim de var. Yani o yüzden nereye gidecek bunu görmek çok da kolay değil. Ama iyi bir yere gitmeye diye düşünüyorum. Yani bu kısa vadeli olumlu göstergeler böyle hani dediğiniz gibi çok böyle hani ender bir kesimin hayatını olumlu etkileyecek. Bu K-shaped ekonomi dediğimiz yani ikiye yarılmasını iyice de tetikleyecek durumlar diye düşünüyorum. Türkiye'de de o bahşişlerin kredi kartları ödenmesi vergi konusu yeni popüler oldu. Yasakladılar ya bu servis ücretini. Bütün restoranlar bahşişten vergi alınması kredi kartından da ödeniyor. Çünkü kredi kartı ödeyince vergiye tabi oluyor. %40 gelir vergisi ödüyorsun. Şimdi onunla uğraşıyorlar. Ki aslında mesela Avrupa'da burada şey yapıyorlar. Bahşişi Avrupa'da yani yok normal bahşiş ya. abi yok bir tarafından ama her posta şey var. Bahşiş vermek istiyor musun var. Temassız ödemeye o kadar alışmış durumdalar ki. Onu işte bizimkiler de onu yapmak istiyor. Tabii o da zorluyor milleti bahşiş vermeyi. Türkiye'de de o gelse millet homurdanır. Niye işte İyice böyle zaten bizi zor şey durumda olur, bırakıyorsunuz? Tabii. Bu arada Homurdanırlar. Bir de o bahşişlerin dağıtım problemi var. İşte garsonlara mı verilecek, şefe mi verilecek, aşçıya mı verilecek filan. Öyle bir sürü İngiltere'de filan kuralları var hepsinin. Öyle kafana göre yapamıyorsun. ya işte Avrupa'da ve yani İngiltere'de belki Avrupa'da çünkü bahşiş kültürü bence çok kısıtlı ama Amerika'da bu bahşiş kültürü çok önemli bir noktada. Hem belki çalışanlar için çok önemli fırsatlarla beraber geliyor. Bu yansımalar bizim tarafta nasıl olur Ussal? Türkiye'de, Avrupa'da birazdan. Abi bu yani savaş konusundan Türkiye tabii benim umduğum demeyeyim de korktuğum kadar olumsuz etkilenmedi. Ama yani şöyle etkilenecek yani bu enflasyon programı falan bitti artık bu sene %30'un altına düşmez enflasyon. Bununla beraber yani bazı olumlu etkilerinin de yani o kadar büyük bir yumruk yemedik. Belki şöyle bir şey de olabilir yani bunu duyuyorum. Hani Türkiye'ye gerçekten para getirmek isteyen bu artık Körfez'e güvenmeyen bazı para babaları olabilir. Yani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum bu arada. Çünkü
tam Cenk'in söylediği K-shaped hikayeye bu da uyuyor. Yani Türkiye birdenbire çok zengin birilerinin para getirmesi, buradan bir şeyler alması falan o kadar iyi bir şey değil. Çünkü fiyatları yükseltir. Yani buradaki halk fakir fukara olduğu sürece çok zenginlerin birden girmesi ekonomik hareket yaratmıyor. Yani zenginler biliyorsunuz çok fazla para harcamıyor. Zenginlerin parası cebinde duruyor. Harcayamıyor o kadar parayı, ne kadar harcayabilirsin. Yani o kadar iyi bir şey olmayabilir ama böyle bir fırsat da var Türkiye için. Bir de ihracat falan kaynakları arttı değil mi? Yani Orta Doğu'dan, Dubai'den mesela mücevher sektörü mesela çok olumlu etkilendi. Abi onu diyorlar Raporunu da okudum. ya bir yandan da bizim ihracatımızın %30'u falan Orta Doğu'ya oldu. Onlar da azaldı. Irak falan çöktü. Yani hem artıları var hem eksileri var. Hani bu Mısır, Ürdün'ün tekstil konusundaki mesela avantajı Amerika'ya falan hani Bence serbest bu arada ticaret yani bu Mısır işi bizim için çok büyük fırsat. Ben bunu iş olarak da kovalıyorum biliyorsun. Yani Türk şirketlerinin artık Türkiye'de bu tip orta değerli, düşük katma değerli ürünleri üretebilmesi falan mümkün değil. Yani mutlaka bunları Mısır'a, Bangladeş'e öyle yerlere taşınması lazım. Bunlar bizimkilerin Apple gibi üretim sürecini kontrol ediyor olması lazım. Yani Apple'ın ürettiği bir şey var mı? Yok. Her şeyi başka Foxconn'a yaptırıyor, değil mi? Yani ama üretim nasıl yapılacağını biliyor adamlar. Bizimkilerin de artık bilgisi bu. Burada ucuz işçilik de fazla. Zaten bu arada sanayide gittikçe arkadaşlar, ben geçen hafta Kayseri'deydim. Orada da bunları konuştuk. Kayserili sanayiciler, Kayseri Sanayi Odası'nda. Ya sanayide artık o kadar çok işçi de çalışmıyor. Yani çok sermaye yoğun hale geldi. Her şeyi makineler yapıyor. Çalışan işçiler de çok daha eğitimli olması gerekiyor. Yani böyle lise mezunu adam falan çalıştıramıyorsun. Bilmesi gerekiyor. En azından bir meslek yüksekokulundan falan mezun olması gerekiyor. Yani o kadar eskisi gibi böyle doldur işte kadınları diksinler, işi bitti artık. Kıyafet diksinler. Onu Mısır'da yapabilirsin ancak. Yani Ama bu şöyle bir şey dengeler var çok Usta, sen değişti. dedin yani Türkiye'de hala üretimi... abi hala Türkiye'de yok işte TL çok aşırı değerli zart tut falan geçinemiyoruz. Öyle bir şey yok abi. Yani bu ekonomi değişti artık. Yeni şeylere adapte olup girişimcilik ne demek abi? Her ortamda su gibi şekil almak demek. Hemen buna adapte olup gideceksin Mısır'a, orada kuracaksın fabrikanı. Buradan koordinasyonu yapacaksın. Ne diyordun? Ama şöyle bir şey var. Şimdi dediğin doğru, mesela Apple örneğini veriyorsun ama sonuçta Apple yüksek katma değerli bir ürün üretiyor. O ürününü başka ülkede üretiyor. Bizim ürettiğimiz o hani üretim ve sanayide öyle yüksek katma değerli bir şey yok ki abi. Belki onun da belki savunma modelleri sektöründe var yani. Ya Ama savunmada var. Hayır ama şöyle düşüneceğim. Zara da şimdi mesela bir kısmını İspanya'da o üretiyor. O İspanya'nın kuzeyindeki yerlerde ama o da çoğunu geri gidiyor. Türkiye'de yapıyor. Bangladeş'te yapıyor. Oradaki marifet abicim şeyi yönetmek, süreci yönetmek. kaç Sen marka var bilmiyorsun ama bizim Zara Bangladeş'te gibi yapıldı. mesela yani. 3 tane 4 tane Yapamıyorsun belki. abi işte onu İşte onu yapman lazım. yapacaksın. Evet. Onu yapamazsan olmuyor. Evet. Böyle oluyorsun ondan sonra. Yani gene şey geliyor yani sonuçta geliyor, yüksek katma değerli ürünün var mı, servisin var mı, Tabii markan yani var mı, ürünün ona geliyorsun kendisi sonuçta yüksek, yani. onu şunu söylemeye çalışıyorum. Hani ürün sektör olarak yüksek katma değerli görünmeyebilir. O da gömlek yapıyor da Marka ama. ürünün üretim tarzı yüksek katma değerli. Yani senin yaptığın, ya şöyle diyeyim, her işin üretiminde yüksek katma değerli bölüm vardır. Yoksa mesela Apple'ın ürünlerinde de düşük katma değerli şeyler var abi. Yani ne bileyim işte o ekranlar falan mesela bildiğim kadarıyla o kadar para etmiyor. Onlar commodity ürünler. Ama ürünü kendisi yüksek katma değerli oluyor. Beceri orada o parçaları bir araya getirmek. Bilemedim. Ah. Yani evet. Ya bir tarafından bizim Ne oldu? pozisyon Alemşah beğenmedi. Yani şeyi düşünüyorum. Bence bölgedeki hareketlenmeye bakarsan önümüzdeki 1-2 ay çok fazla şey değiştirebilir. Çünkü hani bu savaşın sonu nasıl olacak? Middle East'teki güç dengesi değişecek mi? Ve bu durumdan Türkiye faydalanabilecek mi ya da zarar mı görecek? Öyle büyük bir konu var. İkincisi bence şeyi de atlamak lazım. Bütün bu takvim sırasında biliyorsun yurt dışındaki şirketlere ve girişimcilere 20 yıl boyunca tax free'yi açıkladılar. Paranızı ben getirin. onu diyecektim zaten ben de. Evet, O ne demek oluyor? Bir açıklar mısınız? Ben onu tam Abi o anlamadım. İtalya'nın yaptığına veya Portekiz'in yaptığına rakip. Yani sen özellikle İngiltere'den falan çok kaçan var ya, şimdi İngiltere'de yurt dışındaki gelirlerin de gider vergiye tabi oldu. Diyor ki parayı buraya getirirsen, Türkiye'de daha önce eğer vergi açısından Türkiye'de yerleşik değilsen, yani Türkiye'de vergi ödemiyorsan son 3 senedir getirirsen diyor 20 sene istediğini yap, vergi almayacağım, veraset vergisi, yani ölürsen de %1 alacağım sadece diyor. Diğer ülkelerde bu 10 yıl 15 yıl falanmış. O yüzden 20 yıl olması cazip geliyor. Yani bir yandan da girişimcilik için de büyük fırsat değil mi? Yani yurt dışından fon, şirket buraya Abi bunu emekli girişimcileri getirmek açısından, yani exit yapmışlar açısından fırsat olabilir. Fena bir şey değil. Abi ben bu şeye inanmıyorum ya. Bu hani girişimcileri çekmek için yapılan regülatif
meselelerin iyi girişimcilere hiçbir zaman çekemeyeceğini düşünüyorum abi. İyi bir girişimci sen Abi, kendini gömüyorsan katılıyorum. kendine en uygun yere gidersin. O neye geliyor biliyor musun? Hani böyle çarpma girişimci vardır ya, şuradan para raise edeyim, 200 senemi cover edeyim, sonra bu olmazsa başka işe geçerim. Kafasındaki girişimciler için mükemmel bir şey bu. Oradan oraya zıplayayım, oradan inisiyatif alayım. Ama sen biliyorsan ki ulan ben milyar dolarlık şirket kuruyorum. Ya inanıyorum, herkes tabii yapacak diye bir şey yok. İnanıyorum böyle bir şey yapmaya. Adam motiveyim. O gidip de oraya 50 bin, 100 bin, 250 bin dolar tasarruf için ya da teşvik için senin için en iyi olmayacak yerde o şirketi kurmazsın abi. Yok ama emekli girişimci için yani parayı park etmek için olur. Tabii canım, onu da ama zaten o kadar paran olduğu zaman da çalışırsın bir wealth advisor'la, sana her türlü yolu gösterir. O Wealth zaten. Advisor burayı gösterecek zaten abi. Kendisi bulmayacak. Okay abi, ondan daha iyi fırsatlar da olur yani, hani öyle durumda yani, nasıl diyeyim, ondan daha iyi opsiyonlar olur, pardon yani, sırf oysa olay yani, anlatabiliyor muyum? Tabii canım gene- yani Dubai'de sıfır zaten ama hani bir gene de oradan taşan bize düşebilir. Ya ben yani sonuçta milyar dolar param olsa onu Dubai'ye park etmeye ben endişe ederim abi. İstediğim kadar bana iyi deal versin. İşte onu diyorum yani. Korkarım yani. Dolayısıyla bir Sonuçta kısmı bir- bize gelebilir. Çünkü yarın Yani evet. Yani bir kısmı gelebilir abi. Hepsi gelir Evet. demiyorum da. Belli noktalarda ben özellikle Cenk ve Usta'nın anlattıklarının içerisinde derin girebilecek bir sürü konuyu gördüm. Ancak yani iki tane şey görüyorum. Bir tanesi bildiğimiz ekonomik ve işte sosyal dünya kendi bulunduğu pozisyonu korumaya devam ediyor. Bir de yeni ekonomik gelişmeler, yeni teknolojik gelişmeler bu sosyal dünyayı çok net bir şekilde terse çevirecek bir noktada. Buradaki çatışmayı da bugün bence farklı alanlarda bir şekilde konuştuk, gördük, değerlendirdik. Çok da dediğim gibi sormak isteyeceğim çok soru var ama yani zaman yetmez. Biraz da kendimi araştırayım, ondan sonra geleyim ve şey yapayım istiyorum. Hepinize çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bu aralar çok insanla konuşuyorum. 4x4 podcast dinliyorlar ve bana özelden soru soruyorlar. Bu yüzden en azından yarattığımız dünya için çok mutluyum ve ilerisi için de heyecanlıyım. Ama sormak istediğiniz, merak ettiğiniz ve konuşun, bunları da konuşun diyeceğiniz konular varsa lütfen paylaşın bizlerle. Sıran hep şunu Hepinize- yapmak istedim. Lütfen abone olun arkadaşlar. Hep böyle hep bunu Evet yapmak- abi Zile basmayı aşağıdan unutmayın. abone olun. Aşağıdan abone olun. Kırmızı tuşa basmayı unutmayın. Basın. Kırmızı mıydı? Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.